76 nesil yaşamış burada. Savaşmadan, kavga etmeden, başkalarına bulaşmadan. O zamanlar hayvanlar da büyükmüş. Yani şöyle Haluk yanında baktığınız zaman devasa büyüklükte bir cumartesi akşamı daha. Yarın yasaklar var. Ve biz bu sefer Konya Karatay Karavan Kampı'ndayız. Burası çok güzelmiş. İlk defa geliyoruz. Size de gösterelim. Böyle küçük bir alan. Şu duvarların diğer tarafından şehir parkı başlıyor. Bayağı büyük bir park. Hayvanat bahçesi falan da var içinde. Her iki karavan park alanına bir tane çeşmeyle bir tane elektrik panosu yapmışlar. Bu arkadaşlar da Hüseyin ve Filiz. Onlar bizi takip ediyorlarmış. Burada buldular. Daha doğrusu Sille'de buldular. Sille'de yanımıza geldiler. Ondan sonra onlar buraya geldi. Biz de peşlerinden geldik. O da şef. Kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun. O iyi. Oynayacak bir köpek bulmuşsun sonunda kendine. Çatalhöyük model evleri, girip bakabilirsiniz, fotoğraf çekebilirsiniz. Daha sonra şu patikadan çıktığınızda örtülü alan kazı alanı. Çıkışından patika sizi diğer kazı alanına götürecek. Dönüş yolda şu patikadan buraya geliyoruz. Bu şekilde dolaşıyoruz. Biz şu anda Çatalhöyük'teyiz. Çatalhöyük'ün özelliği milattan önce 7.000 ile 6.500 yıl arasında tarihleniyor. Yani yaklaşık günümüzden 9.000 yıl öncesine tarihlenen bir tarihi var. İlk yerleşik hayata burada geçildiği, ilk tarımın burada yapıldığı, ilk hayvanların burada yetiştirildiği, ilk toplu hayatın burada olduğu düşünülüyor. Buradaki evlerin
özelliği bitişik evler, tamamen duvar duvara bitişik evlerin olması ve kapılarının olmaması. İnsanların çatıdan girip çıkmaları buraya. Ölülerini eşiklerin altına veya bulundukları yerin altına gömüyorlarmış. Çünkü onları uzaklaştırıp kendilerinden uzaklaştırmak istemiyorlarmış. Yakında dursun, beraber yaşayalım istiyorlarmış. Burada örnek evler var, yapmışlar. Şimdi örnek evlerin içlerini gezeceğiz. Bu örnek evlerin özellikleri kerpiçten yapılmış, duvarları nasıl süslenmiş. Bunların hepsini orijinal halleriyle deneysel çalışma yaparak yapmış olmaları. Şimdi gezelim. Şimdi evlerden bir tanesine giriyoruz. Normalde buradan girip çıkıyorlarmış içeriye, çatıdan. Çatılar tahta. Sille'de gördüğümüz tahta çatı yapı biçimi. Yani önce tahtalar dizilmiş, üstüne hasırlar konmuş. Duvar resimleri böyleymiş. Yani evleri süslemeyi ihmal etmemişler. Burada bir yanardağ benzer bir resim var. Şurada bir boğa kafası var. Kafatası var aynı şekilde. Şu sağda ve soldaki bölümler belki oturmak için veya başka bir şeyler için kullandıkları yerler. Oturdukları alanın altına sevdiklerini, komşularını veya aile bireylerini veya dönem dönem geçen insanları gömüyorlarmış. Yani bir evin altında 60'a yakın ölü bulunabiliyormuş. Çünkü onları böyle gömdükleri zaman kendilerini onlara daha yakın hissediyorlarmış. Burası neymiş? O sikilermiş. Burası? Yiyecek ve yakıtları burada tutuyorlarmış. Bunlar yiyecek. Normalde yakıt kısmı herhalde. Bunlar yiyecek kısmı da olabilir. Burada sepetler de var. Şimdi buradan dışarı çıkıp diğer eve gidelim. Şimdi şurada bir grup ev daha var. Görüyorsunuz aslında evler birbirine bitişik. Yani şurada bir ev var, burada bir ev var, burada bir ev var. Normalde bunların çatılarından gelip çıkılıyor. Şimdi başka bir evin içindeyiz. Gördüğünüz gibi normalde ölülerin gömülme şekli bu. Yani evin içinde burada oturma alanlarının altında başka ölüler var. Bir şekilde gömmüşler bunları. Onlarla birlikte yaşamayı seviyorlar. Onları kendilerine yakın hissediyorlar. Burada akbabalar simgelenmiş. Aslında akbabalar insanların kafataslarını yemiyorlar ama ölümün sembolü, hayvanların şiddetin ölümün sembolü olduğunu düşünüyorlar. Deniyor ki Çatalhöyük'te ölüm bir son olarak düşünülmediği için bazen kemiklerin bazı parçalarını veya ölülerin bazı parçalarının yerlerini değiştiriyorlarmış zaman içerisinde. Şimdi yan tarafa geçiyoruz. Ekmek yapma yeri. Ekmek yapımında kullanılan tahıllar burada saklanmışlar. Çünkü burada böyle bir şey var. Normalde bir boğayı öldürmek gerçekten zor bir iştir. Günümüzde bile zor bir iştir. Bir de o zamanki insanların ellerine doğru düzgün alet edevat olmadan öldürdüğünü düşünün. Dolayısıyla bir boğa öldüren için bu gayet büyük bir olay olduğundan duvara böyle boğayı nasıl öldürdüm simgeleri yapıp boğanın kafasını sonra eve getirip evde sergilemeler yapılmış. Şimdi başka bir evin içine giriyoruz. Gene burada depolama alanı. Bu sefer üçlü bir depolama alanı yapmışlar. Şurası ölü gömme yeri. Bunlar da leopara benziyor. Aslında leopara benziyorlar ama Çatalhöyük'te hiç leopar kemiği bulunmamış. Kedi olabilir ya da gerçekten leopar olabilir. Leoparları öldürmüyorlardır. Leoparlar onları öldürüyordur. 6500-7000 sene önce yapılmış bu evde şu köşedeki dikme alanlar, iki leoparın ortasındaki köşe dikmeleri, bunlar varmış. Kirişler, sütunlar varmış. Bunlar gerçekten olan şeylermiş. Olduğu gibi örnek olarak yapılmış veya tahtalar. Yani bir anda yerleşik yaşama geçmişler ama çok sağlam geçmişler arkadaşlar. Tabii önemli bir soruyu atladık. İnsanların burada bir sürü çöpleri çıkıyordu ve bu kadar yiyip içip bu kapalı alanlarda kaldıkları zaman dışkıları da oluyordu. Onları ne yapıyorlardı? Tabii ki hepsini toplayıp evlerin dışına atıyorlardı. Zaten çatıdan çatıya dolaştıkları için dışarıya atılmış şeylerin çok da önemi yoktu onlar için. Evlerin alt tarafları çöplük ve tuvalet olarak kullanılıyordu. İşte Çatalhöyük'ün simgesel görüntüsü bu. İnsanlar evden eve geçiş yapıyorlar. Aradan bir nehir geçiyor ve ikiye bölünmüş. Yarısı orada, yarısı burada yaşıyor. Aşağı Çatalhöyük, yukarı Çatalhöyük. Höyük'ün üzerindeyiz. Burası Konya Ovası. Aslında dümdüz bir alan. Hiç en ufak bir girintinin çıkıntının olmadığı bir alanda bir tepedeyiz. 9.000 yıl önce de burası farklanmış. Ve burası 9000 yıl önce bir bataklıkmış. Sonra insanlar gelip buraya yerleşmişler. Burada yaşamaya başlamışlar. Ve şimdi içeriye geçiyoruz. İşte Çatalhöyük. Kuzey kazı alanı. İnsanların evleri bu şekildeymiş. Evlerin çatılarına birbirlerinden geçiyorlarmış. Yaklaşık olarak bu evlerde bugünden 8800 yıl önce yaşanmaktaymış. İnsanlar çatılardan girip çıkıyorlarmış. Sadece tabanları ve duvarları kalmış tabii ki. Geri kalan buluntulardan çıkan sonuçlar sadece arkeologların yaptığı yorumlamalarla. Burada insanlar yorumların yapılmasını istiyorlar. Çünkü
Yeni kazılar, yeni şeyler bulundukça herkes bir fikir söylüyor ve her geçen gün Çatalhöyük'ün hikayesi değişiyormuş. Şu anda elde edilen bulgulardan görüldüğü kadarıyla bir dinleri yokmuş. Dine ait bir ritüel, bir belge bulunamamış. Ve burada yaşadıkları 1000 sene boyunca hiçbir şekilde savaşmadıkları ve savaş aleti yapmadıkları, savaşa dair belirtiler bulunmamış. Düşünebiliyor musunuz? Burada 8800 sene önce insanlar yaşıyorlarmış. Burası Çatalhöyük'te bulunan en büyük bina. İnsanların, bu evlerdeki insanların getirip çöplerini attıkları yer. Bu katmanın bu hale gelmesi 200 sene sürmüş. Çatalhöyük'ün kazılarına başlandığının daha ikinci gününde kocaman bir duvar resmi bulunmuş. Boğa şeklinde. Ve bu Çatalhöyük'ün simgesi haline gelmiş. Tabii ki bu duvar resimlerini şu anda duvarların üzerinde sabit olarak bırakamıyorlar. Çünkü hava şartlarından etkilenip bozulacağı için özel koruma yöntemleriyle yerlerinden çıkartılmış ve Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde saklanıyormuş hepsi de. Ben böyle yerleri gezerken keşke arkeolog olsaydım diye düşünüyorum. Çünkü o kadar heyecanlandırıyor ki. Düşünsenize, burayı ilk kazan insanın, 8000'lik yıllık tarihi ilk çıkartan insanın heyecanını. Küçük çocuk mezarlarının içinde hep boncuklar, heykeller, hediyeler, mezar gümütleri varmış yetişkinlerde. Çok ufak tefek, bazen bir çakı, bazen minik bir hediye bulunuyormuş. Ama yaşlıların yanında hiçbir şey gömülmüyormuş. Onlar dünyadan alacaklarını alıp gitmişler zaten. Kuzey Höyüğü'nden çıktık. Doğu Höyüğü'ne gidiyoruz. Aslında burada Höyüğü'nün içinden öbür tarafa geçerken şu anda ayağımızın altında binlerce ceset, 376 katman olduğunu unutmayalım. Çünkü burada 1000 yıl içinde 376 nesil yaşamış burada. Savaşmadan, kavga etmeden, başkalarına bulaşmadan. Buradan yürürken ben size başka öğrendiğimiz ilginç şeyleri de anlatayım. Binlerce pişmiş kil topçuk bulunmuş. Onların ne işe yaradığını hala daha tam olarak çözememişler. Yapılan yorumlar onların yemek pişirmekte ya da oyun oynamakta kullanıldığı yönündeymiş. Ama sizin yorumlarınız varsa bu konu hakkında yazabilirsiniz. Bu arada bu çevre, şu gördüğünüz çevre tamamen bataklıkmış. Bataklığın içinde yaşıyorlarmış. Burada yaşamalarının sebebi de çok büyük bir ihtimal. Bu da bir yorum tabii ki. Bataklıktan aldıkları killeri ev yapımında kullanmak ve sazları. Buradaki kuşları avlamak, onların yumurtalarını yemek ve su ihtiyaçlarını karşılamak olabilirdi diyorlar. Bir yandan konuşup bir yandan çıkınca yoruldum. Ama bu insanlar seyahat etmeyi de seviyorlarmış. Mesela Akdeniz'den gelmiş midye kabukları bulunmuş bazı yerlerde. Karadeniz tarafından gelmiş obsidyenler bulunmuş bazı yerlerde. Ve Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelmiş ufak tefek malzemeler bulunmuş ara ara. Bunlar insanların seyahate gittiği veya av için dolaştığı, gelirken de evlerine, çoluklarına, çocuklarına hediyeler getirdikleri anlamına gelebilir. Bu da benim yorumum. ...1999 yılında burası ilk kazıldığı zaman şu ortada görünen alan sondaj kazısı olarak yapılmış ve ta tabana kadar inilmiş. Oradan şu anda görünen yerden 3 metre daha aşağıda doğal tabana ulaşılmış. Ve ondan sonra kaç katman olduğu bulunup ona göre yavaş yavaş kazılar yapılmaya başlamış. İki duvarda bu şekilde resim çıkmış. Ve bu Çatalhöyük'te çalışan arkeologlar bu resimler hakkında farklı yorumlar yapmışlar. Diyorlar ki siz bu fikir ne düşünüyorsunuz? Benim fikrim, burası bir harita. Evlerin şekillerini ve kimlerin yaşadığını gösteriyor. Belki de şu küçük beyaz noktacıklar mezarları gösteriyor, kimlerin gömüldüğü. Ve bence burası da bir yanardağ. Bu da çevrede av hayvanlarının olduğunu gösteriyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Ne olabilir bu? Sen ne düşünüyorsun? Bu radyo. Radyo. Peki. Seninki daha bir enteresanmış. Ve bir arkeolog eleği. Topraklar bunun üzerine konuyor. İçinden eleniyor. Ve neler kaldığına bakılıyor. Burası 2004 yılında yüzey araştırması yapıldı. 2006 yılında da kazıya başlanıldı. Bunların kapısı tavandan değil miymiş? Bizim buranın kapıları bu şekilde. Burası ocak bölge. Biz buraya kirli bölge diye adlandırıyoruz. Burayı temiz bölge diye adlandırıyoruz. Kirli bölgede yiyip içiyorlar.
Ama temiz bölgede hem ölülerin tabanına gömüyorlar hem de üzerine yatıp kalkıyorlar. Daha çok balık, kuş, yumurta falan Kuş, yiyorlar herhalde. var. Her türlü hayvanı avlamışlar. O zamanlar hayvanlar da büyükmüş. Yani şöyle büyükmüş Haluk ya. yanında baktığınız zaman Yani devasa büyüklükte bir. Bu sadece simgesel olarak belki de şey bu kadar büyük olmasını istiyordum. Ama kemiklerini, boynuzlarını falan da buluyorlar ya. birebir kemik ölçüsüne göre yapıldı zaten burası. Evet. Evet. Oo. Birebir kemik ölçüsüne göre yapıldı. Hatta şimdi ot da meydana gelmiş. Hı hı. Oraya biz kuzu gömdük. Biz üzerine toprağı attık. Üzerine de bu sıvadan üzerine 4 parmak kadar sıvadık. Ama yine koktu. Fakat kazıda çıkan toprağı inceledik. Beyaz kil, yumurta kabuğu ve yine ot karıştırmışlar. Saman diye. Öyle denemediniz mi? Öyle denedik ondan sonra. Ondan sonra bunu malama yapıyorlar. Ölünün üzerine döküyor. Tekrar topraklıyor. Kalan tabanındaki dortunu yüzeyine plaster olarak çekiyor. Koku kesiliyor. En çok kuruntu bulduğumuz yerlerden birisi burası. Burada çok güçlü bir insanın yaşadığını düşünüyoruz. Şu arkadan çöplük kısmında taştan bıçağı orada bulduk. 27 santim boyunda taştan bıçak. Ve içinde de orada 3 tane de üst üste ölü bulduk. Yani normal gömülü değil yani. Kafasından vurmuş, kırmış kafayı yatırmış. Vurmuş kafayı yatırmış. Oo, Yani o şekilde. bayağı cinayet yani. Resmen cinayet ama cinayet sahibi de çoktan